Cinsel isteği arttırmak, doyurucu ön sevişme yapmak için masaj ve aromaterapinin rolünden bahsedeceğiz. Çünkü ön sevişme sırasında kullanılan etkili yöntemlerden biri. Masaj vücudumuzdaki gerginliği azaltır, rahatlatır, stresi alır, kasları gevşetir. Aromaterapi ise cinsel haz noktasında cinsel haz duygusunun artmasına, heyecanın artmasına yardımcı olur. Masajı ön sevişme sırasında kullanmaya çalışalım. Kullandığımız zaman partnerimizin rahatlamasına, bedeninin gevşemesine destek olur. Masaj sırasında hafif dokunuşlar, parmakla dokunuşlar, avuç içiyle dokunuşlar, ritmik bedensel ve el hareketleri onun cinsel haz duygusunu daha da arttırır. Aynı zamanda masaj vücudun o üzerindeki tüm gerginliği, stresi, kas spazmlarını da ortadan kaldırıp kişinin cinselliğe odaklanmasını, zevki daha fazla hissetmesini ve doyurucu bir ön sevişme deneyimi yaşamasını sağlar. Bu kadar faydalı bir şeyi o zaman cinsel hayatımıza çift olarak yerleştirmemizde çok yarar var. Aromaterapi dediğimiz şey doğal yağlar, güzel kokular, kremler kullanılarak yaptığımız şey. Bu yöntemde partneri rahatlatırken aynı zamanda o kokunun verdiği kışkırtıcı etkiyle zihnin uyarılmasına, beynin olaya dahil olmasına sağlar. Aynı zamanda böyle afrodizyak etkili kokular ve yağlar kullanırsak, bu şekilde aromaterapi yaparsak, işte masaj yağlarında kullanabiliriz, difüzörlerde kullanabiliriz, ortam kokusunda kullanabiliriz. Hem kendimizin hem partnerimizin o cinsel haz duygusunu, heyecanını, yoğunluğunu, şehvetini arttırır. Masajla aromaterapiyi birlikte kullandığımızda da bu etki çok daha güçlü olur. Aradaki bağ güçlenir. Ön sevişme deneyimin yoğun yaşanır, keyifli yaşanır. Partnerinizin bedenine siz masajla beraber aromaterapi yağlarını kullandığınız noktada da onun bir sonraki cinselliğe ilgisini ve isteğini de arttırırsınız. Cinsel arzusunu ve heyecanını da katlandırarak arttırabilirsiniz. Ya bu kadar güzel bir yöntemi niye kullanmayalım ki? Çift olarak aramızdaki iletişimi güçlendiren, duygusal bağı güçlendiren bir yöntem de olduğunu düşündüğümüzde. Sizin partnerlerinize göstereceğiniz bu özen, masaj, aromaterapisi, sevgi ve ilgiyle birlikte o ön sevişme daha anlamlı hale gelecek, cinsel ilişkinizin kalitesi artacak, doyumlu geçmesini sağlayacak. Şimdi bununla beraber bir de cinsellik öncesini çok konuştum, ön sevişmeyi çok konuştum. Burada biraz da ön sevişmeden sonra son sevişmeden bahsetmek istiyorum. Özellikle son sevişme dediğimiz ilişki sonrası o iletişim, cinsel deneyimi karşılıklı konuştuğumuz o iletişim, bu deneyimden aldığımız keyfi daha tatmin edici kılıyor. Bu deneyiminizi paylaştığınızda partnerinize, birbirinize duygusal olarak da daha yakınlaşıyorsunuz. Bu yaşadığınız anlar üzerine konuşmak ilişkinizi daha derin bir boyuta, daha derin bir seviyeye taşıyor. Onun için de çift olarak iletişime önem verin. Aranızdaki bu ilişkiyi eğer derin bağı kuramadıysanız, bunun temelinin cinsellik sonrası yaptığınız iletişim olduğunu unutmayın. Aynı zamanda bu son iletişim cinsel uyumunuzun artmasına da yardımcı olur. Ona olumlu geri bildirim yapın. Ne demek? Ön sevişme sırasında partnerinize verdiğiniz ya da son sevişme sonrası partnerinize verdiğiniz o geri dönüşler olumlu olduğunda ya da işte bu aldığınız olumlu mesajları, işte ondan aldığınız zevki ya da onun bedenine yönelik, kendine yönelik beğenilerinizi ifade ettiğinizde onun kendine olan güvenini artırırsınız. Ya süper, harika filan gibi. Bir de bu beğeniyi ifade ettiğiniz noktada o partner size karşı kendini daha rahat hissedecek. Cinsel deneyim noktasında daha fazla size zevk vermek için uğraşacak. Diğer taraftan bu son konuşmalarda hani beğenileri, takdirleri, övgüleri söyleyelim, ihtiyaçları da tartışalım. Ve cinsel uyumun da aslında olmazsa olmaz konularından biri. Uyumun artması için ihtiyaçlarımızı da birbirimize sevişme öncesi, sevişme sırasında, sevişme sonrasında ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi, isteklerimizi açıkça konuşmak, tartışmak, doyumlu bir cinsel ilişki yaşamanızı noktasında size büyük destek olacak. Burada biraz misal vermek istiyorum. Misal, ilişki öncesinde
yapmasını istemediğiniz bir şey vardır. Misal olarak kadın kulak memesinin emilmesinden hoşlanmıyor. Bunu partnerine açıkça söylemeli. Ya da bunu ilişki sırasında beden diliyle göstermeli ya da ihtiyacını göstermeli. O sırada kadının aslında ihtiyacı öpülmektir ama partnerinin yaptığı şey kalçalarına dokunmaktır. Partnerini görmeyen, empati noktasında görmeyen erkeği açmak noktası da kadına düşer. Hani o seviyede yaşamak istiyorsa dönecek, beden dilini kullanacak ya da öpüşmeye devam etmek istediğini söyleyecek. Onun için de iletişim, açıkça konuşmak, tartışmak çok önemli. İlişki bitti. İşte süperdi, harikaydı, müthişti, deneyim keyifliydi, birbirinize paylaştınız ve orada hani şunu daha yapsak daha güzel olabilir mi? Bunları da ekleyebilir miyiz noktasında da tartışmak, ilişkinizin kalitesini arttırmak noktasında, daha doyumlu bir cinsel ilişki yaşamanız noktasında size destek olacak. Açık olun, iletişimde kalın, aromaterapi ve masajı ön sevişmenin içine yerleştirin diyorum. Ve buradan hemen kitabıma geçmek istiyorum. Yarım kalmasın, yeni çıkan kitabım. Bu kitap niçin yazıldı? Yazılış amacı şimdiye kadar bilinmeyenleri bilinir hale getirmek, yanlış bilinenleri düzeltmek, toplumumuzun en temel eksiklerinden biri olan cinselliği birazcık benim penceremden görmeniz, anlamanız ve çözmeniz için bir jinekolog gözüyle bir nebze ışık tutabilmek için yazıldı. Onun için bu kitabı alın, aldırın, okuyun, hediye edin birbirinize. Hiç kimse yarım kalmasın. Cinsellik çünkü bir bütün olma hali, bir tamamlanma hali ve cinsellik yaşamak aslında bir sanat ve kimsenin bu sanattan yarım kalmaması dileğiyle, eksik kalmaması dileğiyle yazıldı. Arkadaşlarım aşağıda paylaşacaktır satın alabileceğiniz linkleri. Bütün kitap platformlarında var ve videonun sonuna gelirken keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum. Kimsenin yarım kalmaması dileğiyle. Sevgiler.